2 su bardağı süt, 1 çay bardağı yağ, 2 paket kabartma tozu, yarım çay kaşığı tuz, unu ilave etmeye geçiyorum. Hamuru toparlayalım. Hamuru yoğurup toparladım. Toplamda 5 su bardağı un kullandım. Yapmış olduğum hamuru tezgaha alıyorum. Hamuru ceviz büyüklüğünden bir miktar daha küçük şekilde beze yapıyorum. Aynı şekilde bezeleri yapıp hazırlayalım. Toplamda 28 tane beze hazırladım. Bezeleri kenara alıyorum. 150 gram nişastayı yanıma alıyorum. İlk bezeyi koyup nişasta serperek açmaya başlıyorum. Bu işlemi çok hızlı devam ettirelim. Hamurların kurumaması gerekiyor. Bu şekilde açıp kenara alalım. Bir çay tabağı büyüklüğü kadar yaparsak yeterli olacak. Bütün hamurları aynı şekilde açmaya devam edelim. Tek tek büyüttüğüm hamurlardan ilk öncelikle bir tanesini koyuyorum. Üzerine bol bir şekilde nişasta, tekrar bir hamur koyuyorum. Tekrar üst üste koyuyorum. 14 tane hamuru üst üste koydum. Bunları kenara alıyorum. Diğer katı da aynı şekilde hazırlıyorum. Bol bir şekilde nişasta, hamurları üst üste alıyorum. Son katı da üstüne koyduktan sonra ikinci hamurumuzu da hazırlayıp kenara alıyorum. İki kattan oluşacak hamurların bir tanesini tabağa alıyorum. Üzerini streçle kapatıp kenara alıyorum kurumasın diye. Diğer hamuru alıyorum ve açmaya başlıyorum. İlk öncelikle yavaş yavaş elimle açıyorum. Merdaneyle yavaş yavaş baskılar uygulayarak açmaya devam edelim. Sadece merdane kullanacağım. Yapması inanılmaz kolay. Bu tatlıyı herkes çok rahat bir şekilde hazırlayacak. Bu tatlıları yaparken en önemli püf noktalarından biri hızlı hareket etmek. Hamurun kurumaması gerekiyor. Merdane ile büyütmeye devam edelim. Tatlımızı olabildiğince büyük açtık. Gördüğünüz gibi incecik oldu. Toplamda 14 kat. Şimdi tatlımıza şeklini verelim. İlk öncelikle kenar kısımları içeri doğru bir miktar katlayalım. Yukarıdan da kenar kısmını içe doğru bir miktar katladıktan sonra sarmaya başlayalım. Rulo şeklinde sarmaya devam edelim. Tatlımızın ilk hamurunu bu şekilde sarıp hazırladıktan sonra kenara alıyorum. 14 bezeyi de aynı şekilde açmaya başlayalım. Tatlıların hamuru hazır. Şimdi kesip şeklini verelim. Bir parmak kalınlığında keselim. Gördüğünüz gibi tatlıyı bu şekilde hazırladık. Şimdi içerisine hafiften parmağımızla bastıralım. Kenar kısımlarını yuvarlayalım. Elimizle açarak iç kısmını birazcık büyütelim. Hamuru bu şekilde açtıktan sonra içerisine ceviz koyacağım. Alabildiğince içini cevizle dolduralım. Daha sonra hamuru toparlayarak kapatalım. Ve tatlımız bu şekilde hazır. Bütün tatlıların cevizlerini koyup hazırladıktan sonra tepsiye diziyorum. Tatlıyı bu şekilde hazırladıktan sonra şimdi yağını hazırlayalım. 150 gram tereyağının üzerine yarım çay bardağı sıvı yağ ilave ediyorum. Tereyağını ocakta eritelim. Tereyağını erittikten sonra tatlının üzerine bol bir şekilde dökelim. Tatlıyı 180 derece fırında kızarana kadar pişirelim. Şerbetini hazırlayalım. 5 su bardağı şeker, 5,5 su bardağı su ilave ettikten sonra ocağa geçip şerbeti kaynatmaya başlayalım. Tatlımız piştikten sonra şerbeti de hazırladık. Tatlı ılık, şerbeti de ılık olarak veriyorum. Bol bir şekilde şerbetini verelim.
Şerbetini verdikten sonra 2 saat dinlenmeye bırakalım. Şerbetini aldıktan sonra servise hazırlayacağım. El açması nefis tatlımız hazır. Şerbetini çekti. Şimdi servis hazırlamak istiyorum. Gördüğünüz gibi nefis görünüyor. Deneyecek olan bütün herkese şimdiden afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı, yorum bırakmayı unutmayın. Başka tariflerde görüşmek üzere. Hoşça kalın.